Bir abimizi gönderdiler bana. Yılmaz Daylam. Şimdi onun da parçalarını açayım. Sonra da gene daha önce gönderilenlerden hep seçtim. Bu hafta özellikle sizin daha önce gönderdiklerinizi böyle araştırmaya başladım. YouTube'da geçmiş gelenler, Instagram'da gelmişleri şöyle bir toparlayayım dedim. Elimde bir şey kalmasın. Ve birçok parça çıktı. Yılmaz Daylam. Mersinli olduğunu söylüyorlar. Birebir İbrahim Tatlıses'in aynısı diyorlar. Dinleyelim. Erzincan'a girdin, güzel Si karar. Erzurum'a vardım, dumanlı dağlar, dumanlı dağlar, elleri koynumda. O güzel şiveyle karışık nameler muhteşem tabii. Bir gelin ağlar. Şimdi Yılmaz Daylan profesyonel müzisyen mi bilmiyorum ama bir şöyle bir odaklanmaya başlayalım. Belli becerilerine odaklanalım. Zaten farkını orada görmeye başlayacağız. Evet, ses rengi Allah'tan. Farklı bir rengi var. Bu şahane. Koy cebine. Devamı. E'lere bakın. E'lere dikkat edin. Ne kadar açıldığına bakın. Açılmaya başladı değil mi? Ağlara bakın. Mükemmel kafa pozisyonları var ya, yani mükemmel. Mesela A'lara bakın, geniş. A, O. A. Ağız açık. Bir kere bu lezzette bir ses çıkarmanın öyle çok farklı formülleri yok. Olay bu. Net, matematiği belli. Bir de sesi çekerek söylüyor ha. Tam diyaframla söylemiyor. Ben verdim felekten sordum. Felekten sarhoş bu derdinden murad. Böyle Tabii İbrahim Tatlıses'e çok benziyor belli. Ama aynısını yapıyor ya. Onun yaptığı o numaraların aynısını yapıyor. Düşük volümden yükseğe çıkmalar falan fena. Bir de şey abi. Bir iki tane daha var. Aşkımın esiriyim, kalbimin esiriyim, mutluluğu kaybolmuş bir garip. Hafif balgam var gırtlakta. Bak, tam kafa bölgesine geçişi hissedin. Bak. İyi dediği yere bak. Zaten kafayı öne eğiyor, görüyorsunuz değil mi? Bu işte kafa pozisyonuna geçiş. Ama tenor. Si bemol. Do natürel. Maşallah maşallah maşallah. Keyfe bak abi. Yani hani doğal yetenek. Bir garip serseri, bir garip serseri. Burada özellikle şimdi bir de ortamda gürültü olunca sesini duyurabilmek için daha da fazla ağzını açıyor. Dikkat edin. Görüyorsunuz değil mi? Yıllar önce böyle gittiğim yerlerde, Allah rahmet eylesin, bir Yusuf Hoca vardı. Onunla sohbet ederdik. Derdim ki ya hocam derdim işte. Yani derdi ki şimdi klasik bir şan eğitmeni, o zaman da ben onun dershanesine gidip şan dersleri verirdim.
Derdi ki ya hocam derdi hani şimdi klasik şan eğitimi veren hocalar bunu nasıl anlayacak derdi. Yani ben bunun bozulmasına karşıyım derdi. Yani neyin bozulmasına? İşte Neşet gibi okumanın bozulmasına. Çünkü yani bir şan hocası bu tür okumaların içine girdiği zaman değiştiriyordu. Şeklini değiştirmeye çalışıyorlardı. Yani adamın okuma şiddeti, o şivesel karakterini, belli pozisyonlarını daha da şöyle yap, daha da böyle yap diye. Çünkü öğrendikleri o klasik eğitimin, klasik opera temelli, operanın kötü olduğundan değil yani. Öğrendikleri temel çünkü İtalyan tekniğiyle öğrenilmiş şeylerdi çoğu. Ve bunu halk müziğine uyguladıkları zaman bozulmasından korkuyorum ve bozuluyor çoğunlukla derdi. Ben de o zaman derdim ki yani hocam ama bir kaçınılmazlık var. Hiçbir şey aynı kalmayacak derdim. Yani hiçbir şey aynı kalmayacak. Fakat burada çok daha ilginç bir şeyden bahsedebiliriz. Belki de Anadolu'nun araştırılmamış, daha kitaplaştırılmamış şan tekniği olabilir. Bunun da en güzel örneklerini işte defalarca görüyoruz. Erzurum'da Dadaş Dede'den gördük. İşte birçok ses gördük ya. Kanalda ne kadar çok ses dinledik. Özellikle Maya Uzunhava okuyan, tamamen amatör, yıllarca hiçbir profesyonel geçmiş olmamış kişilerin okuma pozisyonlarının mükemmel şan tekniği içerdiğini görüyorsunuz. Fakat bu mükemmel şan tekniği aslında klasik İtalyan tekniğiyle aynı değil. Kendine has oluşmuş bir teknik var. Yani şöyle diyebiliriz. Anadolu'nun kendi şan tekniği var. İlginç. Mesele belki de hani böyle arkeolojik kazılarla bir şeyden çıkarmak değil, var olanı kitaplaştırmak olabilir. Çünkü bu zaten bir teknik ve bu teknik doğru ya. Yani doğru işte yani. Gümbür gümbür çıkıyor. Daha adam ne yapsın? Bu. Anadolu'nun şan tekniği işte yani. Ve tamamen doğru. Biz kendimizi ifade etmeyi henüz tam beceremediğimiz için ne oluyor? Kendi kitaplarımız belli kaynaklardan bakmak zorunda kalıyorsunuz. Yani yüzlerce yıllık bir opera tekniğinin tabii ki kitapları dünyada kabul edilir bir şekilde gelecek. Çünkü adamlar yerleştirmiş. Biz daha henüz böyle bir şeye sahip değiliz. İşte ancak böyle biz mesela ya Türkiye genelinde şöyle bir incelense emin olun yani %60'tan aşağı değildir yani klasik şan tekniğini bunlara uygulamaya çalışanlar. Olmaz yani olmaz. Aynı şey olmaz. Bu adamı bozarak değiştiremezsiniz yani böyle olmaz şöyle olmaz diyerek. Az kişi ya bu zaten bunda güzellik var bunu neden bozuyoruz diye düşünür. Maalesef genel yapı bu. Ama aslında yeni bir şeyin ortaya konması gerekiyor. Bunu da nasıl koyulur bilmiyorum. İnşallah herkese imkan verilir. Farklı şeylere imkan verilir. Bunu biz kitaplaştırırız yani. Gerçekten hani ben bu işin içinde olmak çok isterim. Böyle bir şeyin anatomisini, fizyonomisini yazmak çok isterim. Ve bunun da bir tekniği olduğundan bahsetmek isterim. Çünkü mesela çok alakasız bir şey söyleyeceğim. Bir Hollandalı yüksek lisans öğrencisi benden şey öğrenmek istedi. Bir gün bulmuş bizim kanalımızdan. Amerikalı kız Hollanda'da yaşıyor ve türkü öğreniyor. Bana kayıtlar dedi ki ben dedi hani yüksek lisansımı bitireceğim ve performans yapmam gerekiyor. Türkü okuyorum. Nasıl okuyorum sence? Şimdi bana gönderdiği şeyler var. Gönderdi. Ben ona bak bu böyle okunmaz. Şunu şöyle oku. Bir sürü şey öğrenmiş. Bir sürü şeyle uğraşmış. Ya düşünsenize ben oraya anlatmaya çalışıyorum yurt dışına bunu. Çünkü şunun farkında kız. Yani bu türkünün okunma stili klasik tekniklerle ifade edilebilecek. Yani şunu yanlış anlaşılmasını istemem. Biri iyi biri kötü olduğundan değil. Bu farklı bir şey olduğunu anlatmaya çalışıyorum biraz. Biraz farkı var. Onu yansıtmaya çalışmakla alakalı bir çalışma yapmıştık. Çok da faydalı olmuştuk. Belki ileride böyle bir şey olur. Neden olmasın? Çok mutlu olurum yani. Gerçekten güzel sesler, farklı sesler. Baksanıza şuna. Hiç gümbür gümbür. Çargah galiba. Nikriz galiba. Oradan oraya bağlı. Mükemmel yani.
Nereden öğrenmiş? Şan hocası kimmiş? Şan hocası belki de işte doğası yani. Anadolu. Kendisi. Böyle bir şey var zaten. Bu topraklarda bu da gelmiş. Hepsi gelmiş. Yerleşmiş bir teknik var.